Aysun Öz'le Baş Başa'dan merhabalar. Bugün konuğum sevgili Şükrü Özyıldız. Şükrü hoş geldin. Hoş bulduk. Seni sahnede izlemek de çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Ekranda izlemek de öyle. Ama şimdi seninle normal röportajlarımızdan farklı olarak son gittiğin konserler, sergiler, müzeler, antik şeyler bunları konuşacağız. Önce Tamam. konserle başlayalım istersen. Tamam. Son gittiğin konser ya da en çok keyif aldığın konser. Son gittiğim konser Londra'da O2 Arena'da Dream Theater konseriydi. En iyi gittiğim konser de 2009 yılında Porto'da gene Dream Theater konseriydi. Ben biraz seviyorsun. fanıyımdır bu Evet, arada onların. evet. Davulcuyum ve hani Mike Portnoy işte bir davulcunun zaten her zaman idolüdür ama benim için daha da farklı bir yere sahip. Şimdi bir gruptan böyle ayrılma hikayesi oldu. Şimdi tekrardan geri döndü. O yüzden Londra'daki konser ilk dünya turnesiydi. O yüzden dedim bu nerede olursa olsun benim oraya gitmem lazım dedim. O yüzden Londra'dakine gittim. 2009 yılında gittiğim konserde de bir klip çekimi yapıyorlarmış. Ben de oradaydım. O yüzden yani benim için unutulmaz bir an oldu. Yani evet. Bir sonraki ne zaman diye merak ettim Bir sonraki şimdi. 27 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta. Kim var? Dream Theater. Yine o var. Evet. 27 Temmuz'da mı geliyor? Ben de yavaş yavaş yani okuduğum bültenler aklıma geliyor, doğru. Bu yaz ne güzel ki İstanbul'da da dinleyebileceğiz. Evet. Sadece sen değil, biz de dinleyebileceğiz. Valla tavsiye ederim. Yani müzikalite anlamında çok zenginlerdir. İyi yerlere götürür sizi. Evet, bence güzel bir tavsiye oldu. Yaz için önemli bir tavsiye çünkü. Sergi sorayım, ressam sorayım. Son gittiğin sergiyi hatırlıyor musun ya da favori bir sergin var Son mıdır? gittiğim sergi Los Angeles'ta Beverly'de bir Contemporary Art Müzesi'ne girdim. Biraz böyle güncel çalışmalar vardı. En son onu söyleyebilirim. Evet. Evet, evet, güzel. Los Güzeldi, Angeles. güzeldi. Los Angeles güzeldi. Evet, ben de severim ama New York yine ağır basıyor bende galiba birazcık. New Yorkçu musun? Evet, New Yorkçuyum ben. Ben ilk defa Amerika'ya girdim bu arada. Ben daha önce gitmemiştim. İlkinde Los Angeles'ta bu sene yaptım. Ama Güzeldi. zaten bir oyuncu olarak da Los Angeles seni o anlamda çok tatmin eden bir şehir bir taraftan. Vallahi oyunculuk namına hiçbir şey yapmadım orada diyebilirim açıkçası. Tamamen gezmeye Ama sergi gittim. gezmişsin, ne kadar güzel. Sergi gezdim, spor yaptım, eğlendim, güzel yemek yedim, gezdim. Evet. Evet, ne güzel. Ama gezmeyi seviyorsun anladığım kadarıyla. Çok. Çünkü hem konserler için gidiyorsun yurt dışına ya da hani bir şekilde denk getiriyorsun tatilini falan. Ne güzel gezmek. Bana Sanatla. ilk röportajlarımdan bir tanesinde şöyle bir soru sorulmuştu. Hiç düşünmeden bu arada cevap vermiştim. İşte en büyük hayaliniz nedir? Yani ölmeden önce diye böyle bir soru kalıbı vardı. Ben de şöyle bir şey söylemiştim. Dünyada ayak basmadığım yer olmasın öldüğümde diye. Çok iddialı tabii ki. Evet. Ama ne kadarını gerçekleştirebilirsin? Ne kadarını O mümkün kadarını. değil tabii ki. Ayak basmadığım yer olmasın ya. Çok çok iddialı bir şey. Ama tabii ki yani gezmeyi seviyorum aslında. İşin alt metni bu. Evet, bu zaten hem oyunculuğuna çok büyük katkısı var hem de neticede insana çok Ya büyük insana enerji katkısı veriyor. var aslında. Ya oyunculuk Evet. zaten hani insan mühendisliği gibi bir şey var aslında benim kafamda. Öyle, doğru. O yüzden sen insan olarak kendini ne kadar yetkinlikli bir hale getirirsen oyunculuğa da o kadar yansıyor. Bunun da en temel yapabileceğin şey farklı kültürleri, farklı insanları, farklı yaşantıları. Yani o insan onun dertleri ne, nasıl yaşıyor, nasıl bir ritme sahip, hani amaçları ne, bütün bunları böyle gözlemlediğiniz zaman bütün o sosyolojik unsurlar sizi bir yerde daha böyle yargısız, daha esnek, daha bir insan yapıyor. O yüzden gezmek önemli aslında. Evet, evet, kesinlikle öyle. Şimdi insana meraklısın, sosyolojiye, felsefeye meraklısın. O yüzden yavaş yavaş edebiyata, kitaplara doğru gelmek istiyorum. Son okuduğun, başucu kitapların var mı? Favori yazarın kim? Genel bir soru sorayım sana. Şu an antropoloji kitapları okuyorum. Çok çünkü iddialı. çünkü Zeytin Ağacı'nda oynayacağım karakter bir antropolog. Ve şu an antropoloji namına ne kadar kitap varsa aldım, hepsini okuyorum. Onun dışında ben biraz tabii ki kişisel gelişim kitaplarını çok severim. Okült kitaplar çok severim. Bir takım dini tasvir kitaplarını da çok severim. Yani edebi kitaplar tabii ki okurum. Ancak ilk başta hangi reyona giderim dersen hani o Akaşalar. Evet. Ondan sonra sevdiğim birkaç tane yayın evi var. Her zaman ilk başta onlara giderim.
O taraftan da en son okuduğum kitap neydi dersen, başucu kitaplarından bir tanesi tabii ki Stefan Adorno'nun Tanrılar Okulu. Ara ara onda okuyorum. Kendi güzel notlar aldığım bölümler var. Ondan önce neyi okumuştum? Ramta'nın Beyaz Kitabı'nı okumuştum. Onu da tekrar okumuştum. Yani aslında tekrar okuma serüvenlerim var biraz. En son edebiyattan hangi kitap okudum derseniz Alper Canıgüz'ün kitabını okudum. O da benim çok sevdiğim bir kitaptır ve arkadaşlarla benim evdeydik ve ben onun ilk baştaki özellikle ilk chapter'ını, çünkü çok küçük bir çocuğun ağzından çok yetişkince betimleniyor her şey. Ve o tezat tabii ki çok okuyan insan için de çok eğlenceli oluyor. En son o kitabı okumuştum. Ondan önce Storytel'den şey dinledim. Evet, güzel. Hatta Okçunun Yolu. Okçunun Yolu. Aynen. En son onu Storytel'den dinlemiştim. Kitap okuyorsun. Kitap okuyorum, Evet, seviyorum. Hani okuyorsun. olmadığı zaman bir şekilde sesli kitap yapmaya çalışıyorum. Evet, ben de çok dinlerim bu arada. Özellikle Ama sesli evde kitap ister istemez bir şeylerle uğraşıyorsan. yazılı gibi olmuyor. Olmuyor, ya. evet olmuyor. Altını çizmeyi de severim ben de bu arada Evet. okurken. O yüzden o öyle olmuyor. Bir şeyin altını çizememek ve unutacağım kesin ben bunu diye. Ha, edebiyatta değil ama dediğim gibi bu işte kişisel gelişim section'da severim hep altını çizmeyi. Hatta küçük post-itlerle böyle sayfaları şey yaparım. Evet, anca öyle akılda kalıyor bu arada ve uçup Doğru. gidiyor ondan sonra. O zaman yavaş yavaş antik şehre doğru gelmek istiyorum. Gezmeyi bu kadar seviyorsan antik şehirleri de seviyorsundur diye düşünüyorum. Gider misin sık sık? Antik şehirleri severim ama ben ne zaman ki böyle antik bir yolculuk yapmak istesem Avusturya'daki History of Nature Museum'a gidiyorum. Dünya Doğa Tarihi Müzesi. Orası o kadar güzel bir müze ki Viyana'da. Dünyanın hani işte bilinen bütün bilimsel verileriyle birlikte tabii ki varoluşundan bugüne gelene kadar ki bütün yaşam formları, işte hayvanlar, bitkiler, ondan sonra mineraller, zaten bir taş şeyi var, bölümü var. Hani şuradan, hani şurası bir odaysa 6 tane var yan yana. Beni zaten büyülüyor, kendim de taş koleksiyonum olduğu için. Hep bir orada böyle geziniyorum. Müthiş bir enerji ama o alanı yaratıyor orası. Müthiş bir müze gerçekten. İşte ilk yaşayan insanların nasıl yaşadığı, bir de biz yani insanları, özellikle geçmiş insanları böyle çok ilkel olarak adlandırıyoruz ya, büyük cehalet. Evet. Bizden çok daha ilerlemiş medeniyetler vardı, özellikle tufan öncesi dönemlerde. Tabii ki o müzede tam olarak spesifik olarak onları göremiyorsunuz ama en azından geçmişteki insanların sanat parçalarından bir takım çok özel şeyler var orada. Hani oradan kendiniz hani onların aslında ne kadar gelişmiş ve ne kadar farkındalıklı olduğunu ve asıl yani gelişmişliğin onlara ait. Biz aslında biraz burada asimile olmuş ve hatta biraz özümüzden kaçmış olduğumuzu özellikle de günümüzde. Orada çıkarabiliyorsunuz yani gördüğünüz parçalardan. Evet. Müze soracaktım akabinde ama zaten Ben sana direkt müzeyi söyledim, aynen. direkt söyledim. Var mı başka peki müze aklında? Şunu da severim diyeceğim. Başka sevdiğim müze, ya en çok burası var açıkçası ya. İstanbul'da gezmeyi sevdiğin, yani koleksiyonlarını beğendiğin. Ya bunun için çok spesifik bir yere gitmemize aslında çok gerek yok. Biraz Galata'da yürüsek, Ya, biraz evet. Çukurcuma'da yürüsek. Değil mi? Oralarda o kadar güzel şeyler var ki. İstanbul'un Özellikle- kendisi özellikle bazı bölgeleri müze, yaşayan bir müze. Tabii ki, hele yani o Çukurcuma'dan biraz Fındıklı tarafına indiğimiz zaman o kadar güzel böyle dükkanlar var ki. Evet, gerçekten öyle. Seviyorsun oraları da gezmeyi. Ya severim tabii ki, otantik şeyler severim. Çok teşekkür ederiz bu Ya asıl keyifli ben teşekkür sohbet ederim. için. Çok sağ olun. ol.